Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modelinin nasıl yapıldığını paylaşacağım. Çok farklı bir model, tek renk değil iki renk üzerine kuracağım. Angora tarzı yün kullanacağım. Ve dediğim gibi böyle krem ve çok tatlı bir pembe. Evet, bu iki rengimizin üzerine kurarak yapacağımız bir model. Gerçekten çok hoş, çok farklı bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz, aynı zamanda kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerek yeni yüklediğim videolarımdan bildirim alabilirsiniz. Bu şekilde bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Sizler de ipinizi, tığınızı ayarlamışsanız hemen böyle küçük bir örnek üzerinde çıkarabilirsiniz modeli. Evet. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Şunları şöyle bir kenara çekiyorum. Bu arada 7 numara tığ kullanıyorum ve modelimi zincir üzerine başlayacağım. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi zincirimi çektim. Zincirimizi çektikten sonra hemen burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle geldim. Dördüncü zincirimin üzerine batarak ikisini bir çektim. Tığın başını bir doladım. Hemen bir sonraki zincirimin üzerine battım. İkisini bir çektim. Bir sonraki zincirime battım. İkisini bir çektim. Bu şekilde ilk sıramda sıramın sonuna kadar ikili trabzan yapıyorum. Her bir zincirimin üzerine bir tane olmak üzere. Siz lastik yaparsanız onun üzerine de bu ilk sıranızı bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ben sıramın sonuna kadar bir sıra trabzan yapacağım. Daha sonra modelimizin yapımına birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Sıramızın sonuna geldikten sonra trabzanlarımızı yaptık. Bakın bir tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi döndükten sonra her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Buradan itibaren başlıyorum. Sıramın sonuna kadar her bir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Son trabzanın üzerine bu şekilde battım. Fakat ikisini çekmiyorum. Hemen burada rengimi değiştiriyorum. Krem rengi ipimi aldım. Bakın şöyle tutarak ipimi rengini değiştirmiş oldum. Evet. Şimdi 3 tane zincir çektim ve döndüm. Örgümün ön yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Bir sonraki sıradaki sık iğnemin üzerine batarak ikili bir trabzan yaptım. Devam ediyorum. Şunu da arkaya geçirelim. Evet. Devam ediyorum. Bir sonraki sık iğnemin üzerine battım. İkili bir trabzan yaptım. Yine aynı şekilde bir sonrakinin üzerine battım. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Şimdi bu şekilde 4 tane ikili trabzanımı yaptım diğer rengimde. Tığın başını 2 kez doladım. Bakın şu alt kısımda dördüncüye değil, hemen bunun hizası değil, bir önceki, yani alttan üçüncüye batıyorum. Üçüncü trabzanımı şu şekilde alıyorum. Bakın alt boşluğundan girdim. İlmek çıkardım. Tığın başını 2 kez dolamıştım. 2 2 çektim. Bir tanesini bıraktım. Şimdi tekrar tığın başını 2 defa doladım. Arada 1 2 3 tane trabzanı atlıyorum. Dördüncü trabzanıma yine bu şekilde alt boşluğundan girdim. 2 2 çektim. Kalan 3 ilmeğimi birlikte kapattım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın hemen buradan bir sık iğne üzeri atlıyorum. Çünkü bu onun üstüne gelmiş gibi oluyor. Daha sonra sıradaki sık iğnemden itibaren yine 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar tığın başını 2 defa doladım. Hemen bakın bu üzerine trabzan yaptığımız
Bakın şu alttaki ikili trabzanım var. Hemen onun yanı bunun 3. hizasına denk geliyor. 3. trabzana bakın 1, 2, 3. 3'üncünün hizası şuna denk geliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde alıyorum. Yine aynı şekilde 2, 2 çektim. Tığım üzerinde 2 ilmeğim kaldı. Tekrar tığın başını iki kez doladım. Buradan 3 trabzan üzeri atladım. Dördüncünün şöyle alt kısmından girdim. Ve buraya 2, 2 çekerek yine 3 trabzan yapacağız. Bakın bir ilmeğimi bıraktım ve üçünü birlikte kapattım. Tığın başını bir doladım. Şunu şöyle öne yatırıyorum. Bir sık iğne üzeri atladım. İkinciden itibaren 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını iki kez dolayacağım. Bu şekilde bu sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Tığın başını iki defa doladım. Bakın hemen yanına denk geliyor 3. trabzanımın hizası. Buraya batıyorum. 2, 2 çektim. 2 ilmek tığımın üzerinde kaldı. Şimdi tekrar tığın başını iki defa doladım. Arada 1, 2, 3 tane atladım. 4. trabzanımı bu şekilde aldım. Yine 2, 2 çektim. Bu 3 taneyi birlikte kapattım. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Buradan bir sık iğne üzeri atladım. İkincinin üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 4 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını iki defa doladım. Yine bakın hemen bunun yanından şuradan tutturdum. Şöyle 2, 2 çektim. Tığın başını tekrar iki kez doladım. 3 trabzan üzeri atladım. Geldim dördüncüye. Bakın böyle alt kısmından girerek 2, 2 çektim. Kalan 3 ilmeğimi hepsini bir kapattım. Tekrar tığın başında bir tane doladım. Şöyle öne doğru aldığınızda görüyorsunuz. Bakın bir sık iğne üzeri atladım. İkincinin üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığın başını iki kez doladım. Yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Bakın 3 trabzan üzeri atladım. Buradan tutturdum. Evet. Kapattım. Şöyle öne alıyorum. Bir sık iğne üzeri atlayıp ikinciden başlıyorum. Sıramın sonuna kadar olan 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi 4 tane trabzanımı yaptım. Burada bir tane zincir çektim. Bir zincirimi çektikten sonra örgümün arka tarafını çevirdim. Hemen ilk trabzan üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 tane yaptıktan sonra şunun hizası var. Buraya da sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu 5. Şuradan ikisini bir kapattığımız yer olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın şurası. Buraya da yine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıramız sonuna kadar her bir yuvaya bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Daha sonra rengimizi değiştireceğiz. Bir üst sıramız farklı olacak. Model 2 sıradan oluşuyor. Bundan sonra tekrarlayarak birinde bu trabzanlı kısmı yapacağız. Hemen şimdi biraz daha ördüğümüzde daha net anlayacaksınız. Evet, bakın şimdi son trabzanıma batıyorum. Tığım üzerinde 2 tane ilmeğim var. Kapatmıyorum. Burada diğer rengimi aldım. Bu şekilde kapattım, sıkıladım. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi 3 tane zincirimi çekip döndüm. Tığın başını bir doladım. Sıradaki sık iğnemin üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir tane doladım.
Bir sonraki sık iğnemin üzerine battım. Yine ikili bir trabzan yaptım. 3 oldu. Tekrar tığın başını doladım. Sıradakinin üzerine battım. İkili trabzan yaptım. 4 oldu. Şimdi 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar tığın başını bir tane doladım. Bakın şu yapmış olduğum şu üçgen kısmın şöyle alt boşluğundan, ikisinin birden alt boşluğundan girdim. 1 2 3 ve 4. Dörtlü bir fıstık yaptım. Önce fıstıkları, sonra bu iki ilmeğimi bir olmak üzere kapattım. Tığın başını doladım. Arka kısmında yine hani bu fıstığın hizası olduğu için bir sık iğne üzerine atlıyorum. İkinciden itibaren ikili trabzan yapmaya başlıyorum. 2 3 ve 4 tane olacak. Evet, tığın başını doladım. Buna da battığımda 4 tane ikili trabzanımı yapmış oldum. Tekrar tığın başını bir doluyorum. Bakın bunun şöyle alt boşluğundan girdim. 1 2 evet 4 kez dolayarak fıstık yapıyorum ve 2 seferde kapattım. Tığın başını bir tane doladım. Bir sık iğne üzeri atladım. İkinciden itibaren başlıyorum. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Bakın modelim bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Şimdi sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın şimdi fıstık yaptım. Tığın başını doladım. Buradaki arka hizasında tam arkasına denk gelen bir sık iğneyi atlıyorum. İkincinin üzerinden başladım. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada bir zincir çektim. Bakın modelim ortaya çıktı. Bundan sonra her sıramız artık tekrarlayarak krem sırası ve pembe sırası aynı şekilde devam ediyor. Pembe kısmında fıstıkları, burada da krem renginde şuradaki trabzanlı detayı yapıyoruz. Hemen bir zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar her bir sık iğne trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki fıstık, bakın bunun tepesine de yapmayı unutmayalım, yoksa eksiltme yapmış oluruz. Her birinin üzerine, her bir yuvamıza bir sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Buradan son sık iğnemi yaparken çıkardığım ilmeği burada bırakıyorum çekmeden. Bunu krem ipimi aldım. Bununla çekerek kapattım. Şu şekilde sıkıladım. 1 2 3 zincir çektim ve örgümün ön yüzünü çevirdim. Şimdi tekrar şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Yine sıramın başından itibaren başlıyorum, bakın. İkisini bir çektim. Bir sonrakine geldim yuvama, yine ikili bir trabzan. Bir sonrakine geldim, tekrar ikili bir trabzan yaptım. Yan yana 4 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra burada tığın başını 2 kez doladım. Şimdi buradan yine bakın son yaptığım trabzan değil, bir öncekinin hizasına, yani üçüncü, şu pembeli kısımda üçüncüye bu şekilde alt boşluğundan girerek alıyorum. 2 2 olmak üzere çektim. Bakın bu iki ilmek tığımın üzerinde kaldı. Tekrar tığın başını 2 kez doladım. Şimdi arada bir trabzan, bir fıstıklı kısım, tekrar bir trabzan bırakıyorum ve sonraki trabzanımın alt boşluğundan girerek trabzan yaptım ve kalan 3 ilmeğimi hepsini birlikte kapattım. Şimdi tığın başını bir doladım. Arkada bir sık iğne üzeri atladım. İkincisinin üzerinden başlıyorum. 1 2 3 ve 4 tane trabzan yaptım. Tekrar tığın başını 2 kez doladım. Bakın geldim. Hemen bir önceki battığım trabzanımın yine alt boşluğundan girerek aynı şekilde bakın 2 2 çektim. Tığım üzerinde 2 ilmeğimi bıraktım. Tekrar tığın başını 2 defa doladım. Arada bir trabzan, bir tane fıstık, bir de tekrar trabzan atlıyorum ve geldim. Bakın bunun alt boşluğundan girdim. 2 2 çektim. Tığım üzerindeki 3 ilmeğimi bir kapattım. Tığın başına bir tane doladım. Bir sık iğne üzeri atlıyorum. Yine aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıp aynı mantıkla ilerlemeye devam ediyorum.
Modelimin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben büyük bir parça üzerinde aynı şekilde yapıp sizlere nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Evet, bakın arkadaşlar, modelim harika duruyor. Dediğim gibi bu şekilde birbirine uyumlu iki renkle yelek yapabilirsiniz. Harika bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok yakışacağını düşünüyorum yelek için. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.